istiyorum. Evet, altında başlayalım sevgili dostlarım. Altında bizlerin hemen takip ettiğimiz ons altın tarafında 1715 dolar artık güzel bir destek konumunu almış durumda. Bizlerin burada kısada bir formasyon hedefi olarak 1828 dolar bölgesine doğru ataklarımız olacak demiştik. Ve buradaki ataklar doğrultusunda 1800 dolar, 1828 dolar civarına doğru ons altın tarafında yaklaşmalar devam ediyor. Benim burada ana hedef bölgem 1715 bandı. Bakın bu kısada 1715 bandı. Üstünde kalındıkça, buranın altına inilmedikçe buradaki uzun vade hedefim 1941 dolar seviyesi ons altın tarafında. O yüzden 1715 dolar benim için ons altında önemli. Yukarıda da 1941 dolara kadar buradaki hareketin hala da yukarı yönlü gitme potansiyeli oldukça yüksek diye düşünüyorum. Dolar tarafına baktığımız zaman USD Türk Lirası'nda hareketlilik hala yatayda devam ediyor. Yatay seyrin 18.40. Şimdi burada sizlerle birlikte devamlı bakıyoruz ama dolarda 18.36 aşağıda, yukarıda 18.71 bantları hala devam ediyor. Benim burada yine beklentim arkadaşlar 18.71 üzerine atmamız şart ki yukarı yönlü harekete devam edelim. Aşağı yönlü harekette 18.36 altına gelmesi lazım ki devam edebilsin. 18.71 üzerine atması durumunda dolarda 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü bu hareketi devam ederiz. 18.36 aşağı yönlü kırılır ise de burada da 17.95 seviyesi dolar kurunda gerileme olabileceği bir alan diyebiliriz. Fakat ülkemizdeki cari açık tarafına baktığımız zaman aylık ortalama 4 milyarlık bir cari açık bizleri yukarı yönlü bunun kademeli olarak bırakılabileceği yönünde bir öngörü düşünmemize sebebiyet veriyor. İhracatçıdan gelen sesler de gene rekabetçi kur ortamından uzaklaşıldığı yönünde bu hareketlerin devam etmesi bize zarar veriyor şeklinde açıklamalar var. Bu açıklamalar neticesinde de yukarı yönlü 19.50 seviyesine doğru dolar kurunda hareketler gelebilir. Tabii bu tamamen hükümet tarafına bağlı. Onların Merkez Bankası'nın uygulayacağı, atacağı adımlara bağlı olarak gelişecek sevgili dostlarım. O yüzden Merkez Bankası'nın son dakika alacağı kararlar bu konuda etkili olacaktır diye ben düşünmekteyim. Euro Türk Lirası'na hemen geçelim. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro TL'de son durum ne şekilde? Euro'da beklentilerimiz dahilinde yukarı yönlü özellikle benim 18.52. Bakın burada 18.52'de çizmiş olduğumuz önemli bir bariyerimiz vardı. Bu bariyerin üstünde Euro'da yukarı yönlü sert kopuşların gelebileceğini bildirmiştik. Ve dediğimiz gibi bu seviyeden yukarı yönlü kopuşlar ve hızlı hareketler Euro tarafında geldi. Euro'da şimdi bizler için uzun vadeli bir hedef belirleyecek olursak 18.52. Bakın şu 18.52 üzerinde Euro'nun gidebileceği bence 20.04 alanına kadar önü açık. Yani burada da ana hedef 20.04'e doğru giden bir Euro. Ben beklentilerim dahilinde hala da düşünüyorum. Ve bu formasyonun 20.04'e kadar Euro'da hareketleri yukarı yönlü devam ettireceği düşüncem mevcut. Bu arada Forex ve Viyop piyasasında uğraşan arkadaşlarımız için direnç bölgeleri 19.46'da direnç var. Bakın şurada bir direnç var 19.46. 19.68'de bir direnç var. Şurası bir direnç. Ve onun üzerinde 20.04 benim ana hedef bölgem. Şuradaki dirençler geçildikçe, aşağı inildikçe bunlar destek konumuna gelir. Bunları zaten hep birlikte hepiniz biliyorsunuz. Aşağıda 19.32 destek. Şurada 19.32 destek bölgesi. 19.10 destek. Ve 18.88 bunlar da Euro'da destek bölgeleri. Uzun bantlı olarak da 18.88-20.04 bantları içerisinde Euro'da olduğumuzu düşünüyorum. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman sterlindeki hareketlerde Euro'daki hareketlere göre güzel 22 lira seviyelerine gelmiş bir sterlin Türk Lirası karşımızda sevgili dostlarım. Şimdi 22.07 çok önemli. Bakın Euro'da bir seviye vermiştik. Sterlinde de şimdi 22 lira 07 seviyesi önemli bir bölge. Bunun üzerinde kalırsak, bunun üzerinde bakın sterlin kalır, aşağılara yönlü hareketler yapmaz ise burada da kanal hareketi 23 lira 63 kuruş seviyesine kadar bir sterlinde yukarı yönlü hareketi başlatabilir. O yüzden 22.07 direncini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. 21.75 hala önemli bir destek. Bu destek üzerinde tutunma geldikçe yukarıda 23.63 bizim için bir ana hedef bölgesi olarak sterlinde takip edeceğimiz alan. Gene burada da destek ve direnç bölgelerini hemen sizlerle birlikte belirleyelim. 22.07 destek, 22.31 direnç. Yukarıda ne var? Başka 22.31, 22.67 var. Arkadaşlar şurada 22.67 direnç bölgemiz var. 23.15 direnç ve 23.63 bölgeleri direnç olarak takip edilebilir. Gene dediğim gibi dirençler geçildikçe destek bölgeleri olur ve bunlar da
geri çekilmelerde bir destek görevi olarak karşımıza çıkar. O yüzden destek ve direnç bölgeleri önemlidir. Ons altına baktık. Sizlerle birlikte hemen hızlıca ons gümüşe geçelim. Sonra gram bazlı gümüş ve altını da burada inceleyelim. Gümüş. Evet, gümüş tarafında beklentilerimiz dahilinde bu oluşumun tamamlanmasını bekliyorum ben. Buradaki oluşumun 24 dolar seviyesine kadar gümüşte yukarı yönde hareketi devam ettireceği beklentim var arkadaşlar. Ayrıca buradaki kırılımla birlikte gümüşte bakın şöyle açıklayayım. Uzun vade hedefim 27 dolar 60 sent civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği. O yüzden şimdilik buradaki veri benim için çok önemli ve 21-23 bakın şu 21-23 önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Sizler de bu desteği takip edin. Bu destekle birlikte buradaki oluşumu tamamlayıp yine piyasada bunu size ilk ben vereyim. Biliyorsunuz burada fiyatları önce Başkan 35 belirler. Geri kalan ekonomistler daha sonra uygular. Evet 21-23 ve kendimi övdükten sonra buranın bant aralığının da 27-60 seviyesine kadar yukarı yönlü bu hareketi devam ettireceğini gümüşün onsunda düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de bu seviyeleri takipte kalın. Hemen gram altın bir analizi yapalım. Daha sonra gram gümüş, bitcoin ve BIST 100 Borsa İstanbul analizi de sizlerle birlikte yapacağız. Gram altın. Evet gram altında tepe. Evet bakın bu gram altın ve gram gümüşte verdiğimiz sözler ve yaptığımız analizler noktasal olarak çalıştı. Ve zirvelerin sizlere tekrardan görüleceği yönünde uyarılarım vardı. Bu dönem içerisinde birçok arkadaşımız beni takipten çıktı. Daha fazla aşağılara geleceğiz korkusuyla, paniğiyle takipten çıkanlar oldu. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman yani yıl kapanışını daha gelmeden vermiş olduğumuz yıllık tahminlerimiz hemen hemen noktasal olarak tutmuş durumda. Tabii ons altın ve ons gümüş için konuşmuyorum. Orada vermiş olduğumuz yıllık bazı tahminlerimiz gerçekleşmiş değil. Fakat onların da yıl sonuna kadar gerçekleşeceği yönünde tahmin ve öngörülerim hala devam ediyor. O yüzden ons tarafını da sizlerle birlikte hala da takip edeceğiz. Şimdi 1060. Arkadaşlar bakın 1025 önemli bir destek haline gelmiş durumda. Bu 1025 altında gram altında bir kapanış olmadıkça yukarı yönlü hareketlerde 1050 artık bizler için bir destek. Şurası bir destek ve 1076 şurası da bir ana hedef konumunda kısada. Bakın 1076 kısada bir ana hedef konumunda gram altında devam ediyor buradaki hareketler. Şimdi asıl bizlerin burada bir formasyon ve beklenti hedefimiz vardı. Orasına da ne demiştik? 1140. Evet buradaki hedefin de 1025 üzerinde kalması durumunda ilk etapta bizler 1140 TL civarına doğru giden bir gram altındaki hareketi takip edeceğiz. Ben de sizlerle birlikte günlük yaptığım videolarımla birlikte burayı takip ediyorum. Ve buradaki dirençleri sizler de destekleri sıkı bir şekilde günlük kapanışlarda takip edebilirseniz buradaki hedefe gidip gidemeyeceği, buradaki hacmin ne kadar bunu kaldırabileceğini sizlerle birlikte takip ederiz ve buluruz. O yüzden beni takipte kalmanız önemli olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet gümüş gram, hemen gümüş gram tarafına bakalım. Gümüş gramda 13.20 ana hedef bölgemiz vardı ve 13.20 ana hedef bölgemizin bile üzerlerine geldik. Orada hareketlerde bulunduk. Şimdi 12.68 hala da bizler için önemli gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için. Bu 12.68, 12.70 direncinin öneminden sizlere bahsetmiştim ve bizler hala da bu 12.68 bölgesi bizim için artık destek oldu tabii ki. Bu destek üzerindeki kanal bant aralığımız 13.40. Bakın şurası 13.40. Şimdi kısada şuradaki bant aralığını sizlerle birlikte takip edeceğiz. 12.68 ve 13.40. Bu 12.68, 12.70 desteği altında kapanışlar görürsek buradaki hareketin düzeltmesinin daha aşağı yönlü devamını bekleyebiliriz. Ama gümüşün gramında 12.70 seviyesi üzerinde kalındıkça bu hareketin devamı yukarı yönlü gelecektir. Bu sefer yukarıda 14.10, bakın 14.10, 14.55, 15.25 ve 16 lira 40 kuruş. Burası artık bizler için 2023 yılı için yeni hedef bölgelerimiz konumuna gelmiştir. 2022 yılı için hedef bölgelerimizi sizlerle birlikte tutturduk ve şimdi 12.70 üzeri her kalışımız bizler için yeni hedef bölgesi olarak gram gümüşte 16 lira 40 kuruş seviyelerini takip etmemiz anlamını taşıyacak sevgili dostlarım. Gümüşün gramında da son durum bu şekilde. ABD FED faiz kararları, bu FED faiz kararlarında yumuşamaya gidilmesi, güvercin tutum, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar gene hep beraber yakinen takibimizde olacak önemli seviyeler sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına bakalım. BTC-USD paritesinde hareketler. Bakın burada şimdi hareketler bu verdiğim seviyenin altında videolarda izlemişsinizdir.
özellikle şuradaki alana dikkat çekmiştik ve bu alanı Bitcoin'deki arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Binance ve TFX borsalarının piyasalara yapmış olduğu son vurgunun ardından şuradaki 15.000 dolar çok önemli, bakın arkadaşlar. 15.000 dolar gerçekten önemli bir seviye. Bu 15.000 dolar seviyesinin altına inilmedikçe, bakın şuradaki 15.000 dolar seviyesinin altına inilmedikçe bu Bitcoin tarafında buralardan al-sat yapmak bana tehlikeli gibi geliyor. Bakın bu çünkü 15.000 dolar üzerinde burada bir ayı kapanı, ayı tuzağı şeklinde hareketler olabilir. Ve bir anda burada Bitcoin şu 18.000 dolar seviyesi üzerine doğru kendini atabilir. O zaman burada diyebiliriz ki şurası 15.000 dolar. Evet, şurası 15.000 dolar. Yukarısı 18.000 dolar. Şu yukarısı 18.000 dolar. Ve onun üstünde de geçen bir 21.400 dolar. Evet, şuradaki 21.400 dolar. Buradaki hareketi takip edeceğiz. Eğer ki 15.000 dolar seviyesi altına sarkma olursa buradaki gevşeme gene 13.000 dolar seviyesine kadar gider. Ama bu 15.000 dolar seviyesi üzerinde kalındıkça hareketler 15.000, 18.000 ve hatta 21.000 dolara kadar Bitcoin'de gidebilir. Sizler de bu verdiğim seviyelere dikkat ederseniz Bitcoin'de daha zararlı, yatırımlarınızı daha uygun bir şekilde değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Hemen Borsa İstanbul tarafına da bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'da benim hedefim 4714 puandı sevgili dostlarım. Evet, 4714 puan. Bugün itibariyle bakıldığı zaman Borsa İstanbul 4714 puanında üzerine çıkmış durumda. Fakat şimdi biz 4714 puan ve buradaki yükseliş 4832 puan seviyesine kadar da olabilir. Buralardan bir düzeltme benim beklentilerim içerisinde. Tabii BIST yüzde bu düzeltmeler gelir mi gelmez mi? Onu sizlerle birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Fakat 4714'ün altında kapanışlar gelmeye başlar ise bir 4517 şu düzeltme ve 4395 seviyelerine doğru bir Borsa İstanbul tarafında hisse bazlı olarak aşağı yönlü düzeltme seviyeleri de gelebilir. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir tepe seviyelerinde olduğumuzu düşünüyorum. Tabi bu daha gider gitmez. Onun için de bizler için 4714 bölgesi Borsa İstanbul'da referans alacağımız bir alan. Bu alanın altına inilmedikçe yukarı yönlü 4832 takip edilebilir. Sizler de bu verdiğim seviyeleri takipte kalın. Ben de sizler için grafiklerden ve teknik analizden anlamayanlar için yatırım tavsiyesi olmadan bunları günlük olarak zaten değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, videomuz çok uzamasın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.